Sertleşme bozukluğu da kalıcı tedavilerden bir tanesi olan PRP tedavisi. PRP tedavisi nedir? Nasıl yapılır? Hastada ne kadar bir iyilik hali sağlar? Kalıcı mıdır gerçekten? Hastanın yüzde kaçında fayda sağlıyor? Diğer ismi nedir? P-shot'tır. PRP dediğimiz olay ne? Hastanın kendi kanını aldıktan sonra belli miktarda o kana belli bir işlem yapılıyor. O kanın bir kısmı ayrılıyor. Bir kısmı konsantre ediliyor. Mesela 25 cc ya da 100 cc kan alınıyor hastada. O belli işlemden geçirdikten sonra yaklaşık 3 cc, 5 cc civarında kanın onarıcı özelliklerinin daha çok barındıran segmenti çıkartılıyor. Amaç ne? Amaç penisteki hücrelerin, ereksiyona katkısı olan hücrelerin gençleşmesi, yenilenmesi ve ereksiyon mekanizmasının güçlenmesini sağlamak. Penise daha çok kan akımı sağlayabilmek, oradaki damarların daha sağlıklı çalışıyor olabilmesini sağlamak. Peki PRP yaptıktan sonra peniste ne değişiyor? Penisin atar damarında genişleme, penise gelen kan akımında bir artış, penisin ereksiyon mekanizmalarında bir düzelme sağlıyor. Peki nasıl yapılıyor bu işlem? Hastadan kanı aldık, işlemden geçirdik. Penisin kavernöz cisim dediğimiz içerisindeki 2 tane süngerimsi cisime enjeksiyon yapılıyor. İşlem sonrasında hasta evine kalkıp gidebiliyor. İşlem sonrasında günlük işlerine geri dönebiliyor. Genellikle en az 3 defa yapılıyor. Birer arayla yapılabiliyor hastalarda. Başarı oranı tabii en çok merak edilen bu. Yani başarı oranında şimdi tarafsız olmak gerekirse yapılan çalışmalardan örnek vermek lazım. Kişisel tecrübe de önemli tabii ama yapılan çalışmalarda genel olarak ortalama başarı oranı plasebo'dan daha başarılı. Bir kere onu söylemek lazım. Onun dışında hastalarda %40 ila 60 civarında bir iyilik hali sağlıyor. Başarısız olduğunu gösteren yayınlar var mı? İlla ki var. Ama genel meta-analizlere baktığımız zaman PRP başarılı. Diğer yandan da şunu söylemek lazım mutlaka. PRP genellikle sertleşme sorununun kalıcı tedavilerini uygularken tek başına uyguladığımız bir tedavi seçeneği değil. Mutlaka ilaç tedavisi, hastanın fonksiyonel durumunu iyileştirme, mitokondrilerini çalıştırma, hastanın testosteron hormonunu optimize etme, ayarlama, cinsel terapi, şok dalgası, botoks tedavisi gibi tedavilerle kombine bir şekilde uygulanabilen tedavilerden bir tanesi zaten. Yani sırf PRP yapıp da hastayı göndermek, yani testosteron seviyesini ayarlamadan, vitamin seviyelerini ayarlamadan tek başına yapılan bir tedavi olduğu zaman oldukça düşük bir başarı oranına sahip olduğunu söylemek. Hastanın beklentisini çok yüksek tutmamak gerekiyor ama basit bir tedavi, sonuçları oldukça yüz güldürücü olduğu için PRP tedavisini hastalarımıza rahatlıkla uyguluyoruz. PRP tedavisinin dezavantajlarından ya da hala yerine oturmayan taşlarından bir tanesi şu. PRP tedavisi dünyada standartize değil. Yani hastanın almamız gereken kanı, yani PRP'yi hazırlamak için 100 gramdan mı alacağız? Yoksa 25 gram mı hastanın kanını alacağız? 25 cc mi alacağız? Bunu nasıl karıştıracağız? Nasıl santrifüje edeceğiz? Dünyada oturmuş standart bir durum yok. Her çalışma da farklı miktarda ve farklı metotlarla çevirerek yapılmış baktığınızda. Yani kimi çalışmada 125 cc kan alınmış, kimi çalışmada 25 cc kan alınmış, kimi çalışmada hastalara 15 günde bir uygulanmış, kimi çalışmada PRP miktarı hastalara 3 cc yapılmış, kimi çalışmada 5-5-10 cc yapılmış. Farklı farklı sonuçlar elde edilmiş ama bunun da zamanla beraber değişeceğini düşünüyoruz. PRP sonuç olarak hücresel rejeneratif dediğimiz doku yenici tedaviler grubuna giren bir tedavi çeşidi. Aynı zamanda kök hücre tedavisi gibi bir tedavi. Dediğim gibi sonuçları da oldukça başarılı. Tek başına yapılmayan, yan etkisi olmayan, hastaların genellikle yüz güldürü sonuçlar aldığı tedavilerden birisi. PRP tedavisini tavsiye ederim.